Biz şimdi günümüzde onların önemini yeni öğreniyoruz ve yeni öğreniyoruz ki onların eserleri olduğundan. Naravno da njihova književnost ne komunicira sa nama u ovom vremenu. Günümüzde tabii ki onların edebiyatı bizimle iletişime pek olamayabilir. Međutim, ono što je poslano iz srca, ovdje govorimo o sufijskoj književnosti. Şimdi Sufi tesavvufla ilgili konuşuyoruz şu anda. Kalpten olan bir edebiyatla konuşursak eğer. I ono što su nam oni prije 300 godina poslali od svoga srca. Sen 600 yıl önce ya da 300 yıl önce onların kalpten bize gönderdikleriyle ilgili. Našlo je, ta poruka njihova našla je svoje mjesto i danas u našem srcu. Onların o verdikleri mesajları da bu günümüzde de kalbimizde yeri bulmuştur. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sorunun ikinci kısmı ben okuyayım. That's a very, very interesting question. Oldukça ilginç bir soru. First of all, I want to agree with Picasso that there is no past or future in art. Öncelikle bu konuda Picasso'ya katıldığımı belirtmek istiyorum. Sanatta geçmiş ve gelecek yoktur. There's only present. Sadece şu an, şimdiki zaman vardır. There's only this moment. Sadece bu an vardır. Yeah. Just a little filling up here. We have to remember that Joyce wrote Dubliners when he was 22, 23, 24. Joyce'un Dublin'leri işte 22-24 yaşları civarında yazdığını hatırlıyorum. It took him 12 years to get it published. Ve onu yayınlaması 12 yılını aldı, 12 yıl boyunca yayınladı. Even back then, they couldn't see how good they were. O zamanlar bile onun değerini takdir edememişlerdi. If that book or The White Knights were to land on the table of most writers, most editors, maybe 1 to 5% of us will actually grasp the enormity of the literary art we have in front of us. Bugün hem Joyce'un kitabı hem Dostoyevski'ninki bu koşullarda editörlerin veya işte yazarların, eleştirmenlerin masasına gelse belki sadece 5'te birimiz onun kıymetini takdir edebilecek düzeyde olur. We assume that a great work will always strike us as great whenever we encounter it. Actually, a great work takes time to prove and earn its greatness. Çoğu zaman düşünürüz ki olağanüstü bir eser zaten karşımıza geldi. Yani olduğu şekliyle zaten bu büyüklüğünü etrafa saçar yayar, gösterir. Halbuki büyük eserler zaman içerisinde bu sıfatlarını kazanırlar, hak ederler. In a way, it's easier to get a bad book published than a truly good one. It's easier. It's easier. Özetle kötü bir kitabın yayınlanması, iyi bir kitabın yayınlanmasına çok daha kolaydır. Because really good writing requires really good critical minds, really good aesthetic minds to actually see what's in front of them. Çünkü gerçekten çok iyi kitaplar takdir edilmek için yine aynı şekilde çok iyi eleştirel akıllara ve donanımlı editörlere veya onu takdir edecek kişilere ihtiyaç duyarlar. We have a consensus about so many great books only because we have been taught this consensus. Bu pek çok iyi eser hakkında böyle bir konsensus, bir oylaşmamız, bir uzlaşmamız var ama bunun sebebi aslında bunun bize anlatılmış olması, bunun hakkında yeterince konuşmuş olmamız. You know, to people who really love Pushkin, I have quoted to them the opening of Queen of Spades. These are people who teach Queen of Spades, for goodness sake. I've quoted the opening of Queen of Spades, and they've been as mystified as if they never heard it before. Sorry, can you repeat that part again? So when I have quoted the beginning of Queen of Spades to people who really love and teach Queen of Spades, and they've been mystified by that opening. Okay. Pushkin'in Maça Kızı olarak mı çevrildi acaba bize, doğru mu? Pushkin'in Maça Kızı'nın açılış cümlesini bu kitabı öğreten, öğrencilerine öğreten insanlara alıntıladım, söyledim. Ve bunun karşısında, bu açılış cümlesi karşısında büyülendiler. Well, one thing that strikes you about a really good piece of writing is its
merciless economy. Merciless economy. Yes. Okay. But what do you mean? Just help me out. The economy is a ruthless economy. It's a terrifying economy. You mean like in the literal sense? Economy tightness. What brings that? Yeah. Ve gerçekten iyi bir yapıtı, değerli bir yapıtı ortaya çıkaran şeylerden bir tanesi de zalim bir ekonomidir aslında. So if the manuscript of the Dubliners were to land on my table today and I were to open it and read, there was no hope for him this time. It was a third stroke. Colon in the middle of that. I might go and have a drink. Yani dolayısıyla bugünkü koşullarda bir yayıncı olarak masama Joyce'ın Dublin'leri gelse ve ben az önce benim çevirmeye çalıştığım, cebelleştiğim cümleyi şimdi tekrar rezil olmak istemiyorum. Ortasında 2 nokta üst üsteyle görsem bir durup çıkıp bir içmeye gidebilirdim burada. I mean, a sentence like that is a slap in the face of the laziness of language. Böyle bir cümle dilin tembelliğine atılan bir tokattır. Tembel dile atılan bir tokattır. There's a famous letter that Emerson wrote to Walt Whitman. Emerson'ın Walt Whitman'a yazdığı ünlü bir mektup vardır. When he read Leaves of Grass, and it was ignored all over America. What did you say? When Emerson read Leaves of Grass, and the book was ignored all over America. Leaves of Grass bize nasıl çevrilir acaba? Emerson wrote to. Çimen yaprakları. Emerson wrote these wonderful lines to Walt Whitman. I salute you at the beginning of an illustrious career. I salute you. At the beginning of a career. I salute you at the beginning of an illustrious career. Illustrious career. Çevirmek istemiyorum. Bu mektuplaşmalarda çimen yapraklarından bazı dizelerin paylaştığında kendisine verdiği cevap okay, how do you actually translate the size söylüyorum. Yani ben okusam da şey yapsam. Yani sizi olağanüstü bir kariyer karşısında ünlü yerlere eğilerek selamlıyorum. That's the letter I would have written to Joyce if I'd had that manuscript. Ve eğer elime bu Joyce'un el yazması geçseydi benim de kendisine yazacağım şey bu olur. Teşekkür ediyoruz. Joyce'un Dublin'leri 22-23 yaşlarında yazıp bitirdikten sonra 12 yıl boyunca yayınlama çabasını da içeren bu güzel konuşmadan sonra ilk romanını 22 yaşında yazıp da 8 yıl yayınlatamayan birisi olarak sözü Gregorić'e bırakmak istiyorum. Kratko, dakle samo kratko. Mi smo se razumjeli, jel? Ja nisam zagovarao ono o čemu sam čitao, nego sam samo detektirao stanje u kojem se nalazim. Nisam zagovarao ovo, nisam ovo zagovarao, nego sam samo detektirao stanje. Samo sam opisao stanje u kojem se nalazim, nisam to zagovarao. Bu demin başta söylediklerimle ben bunların gerçek durumunu anlatmıştım yani. Size o sorduğu soruya ilgili yayınlan yani ben onu yayınlardım zaten. Yani konuşmalarımda eğer öyle anladıysanız öyle değil. Sadece gerçek durumumuzu, bu kısa hikayelerin neden daha anlamlı olduğunu, gerçek durumu anlatmak istedim. Yoksa ne smijemo nikada zanemariti kontinuitet tradicije. Hiçbir zaman geleneğimizi bir kenara bırakmamalıyız, unutmamalıyız. Jer onda gubimo temelj. O zaman temeli kaybetmiş oluyoruz. Ne smijemo biti zatočenici tradicije. Ama aynı şekilde de geleneğimizin de köle olmamızı da gerekmiyor yani. Pogotovo se to odnosi na muslimane. Özellikle Müslüman dünyasında. Mi danas pričamo o tome kako smo izmislili astrolab. Izmislili smo astrolab za proučavanje zvijezda. Biz
hala konuşuyoruz. Biz bu yıldızlara inceleyen bir astrolog. Onu biz bulmuşuz diye konuşuyoruz. Sabunu biz bulduğumuzu anlatıyoruz. Kako smo prije 6 stoljeća dok su u Evropi živjeli ko svinje, mi smo prali četkicom zube. 600 önce işte bazı insanlar, çok affedersiniz, domuz gibi yaşarken pislik anlamında biz işte diş fırçamızı kullanırdık. A pogledajmo gdje smo mi sada, a gdje je Europa sada. Şimdi bakalım, şimdi görmemiz gerekiyor. Biz neredeyiz? Avrupa nerede? Bunları da görmek gerekiyor. Mi pričamo o mističnoj okretnji kotača za kadajf. Mi pričamo o tome kako je mistično kad se okreće kotač za kadajf. Za pravljenje kadajf. Kadayıfın böyle bir dönme, kadayıfın döndüğü bir alet mi var ben bilmiyorum. Biz onlardan bahsediyoruz. Yani herhalde böyle bir hayal gibi bir şey bahsediyoruz. O bize mistik geliyor, gizemli geliyor. Europa u Bernu radi hadronski sudarač. Traži česticu života. Bern'deki insanlar česticu života, Božju česticu. Hayat, İsviçre'de insanlar şey araştırıyor, hayatın bir molekül gibi arıyor. Hayat nereden başlamış, nasılmış, molekülleri aramak peşinde. Dakle, ne smijemo se odreći tradicije, a moramo biti u skladu s vremenom i pratiti vrijeme. Geleneğimizden vazgeçmeyelim ama günümüzde de yaşamamız gerekiyor. Kısası. Teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. En iyi hikaye yazmanın ben Okri'ye sormak istiyorum ben. En iyi hikaye yazmanın sırrı nedir diye sormak istiyorum. Bir de bu sorunun cevabını birkaç dakika içerisinde vermesini mi bekliyorsun? Yok, ya sadece bilmiyorum yani. Kendi sırrını söyle. Evet. Ve bir hikayecinin yazdığı hikayeleri, yazıları arasında en çok sevdiği yazısı, onun için en iyi hikaye midir? Yani bir sürü çocuğu var, ama en çok sevdiği çocuğu onun için en iyi hikaye midir? Yani en sevdiği hikayesi, en iyi hikayesi midir? Harika bir soru ama çok güzel. There would probably be a favorite one, but is your favorite story or are your favorite stories necessarily also what you would call the best story, like a good story or a good story? My story? Yes. What an astonishing question. Ne kadar bir şaşırtıcı bir hayret verici bir soru. Are you asking me whether I consider my good stories good stories? Kendi iyi hikayelerimi iyi hikayeye adedip adetmediğimi mi soruyorsunuz? hayır, bir öykücünün en çok sevdiği öyküsü onun Your için. favorite ones, the one that you personally like. My stories Of are your all story, yours, among yours, like your favorite children. A person. Teknik olarak, kuramsal açıdan, estetik açıdan en iyi hikayesi, galiba en sevdiği hikayesi. Is it also that is the one closest to your heart? Değil işte öyle. Çok seviyorum. Well, I don't know. I think if you ask any of the writers here, from one day to another, our sense of our best stories changes. Buradaki diğer yazarlara da sorsanız muhtemelen aynı şeyi söyleyeceklerdir. Bugünden yarına en sevdiğimiz hikayeler değişir. Personally, I think my best story hasn't been written yet. Ben şahsen en iyi öykümün henüz yazılmadığını, henüz yazmadığını düşünüyorum. I don't like looking back in terms of my work. İşim söz konusu olduğunda geri dönüp bakmayı sevmiyorum. I'm much more interested in kind of future challenges, impossible stories. You know, that's much more interesting to me. Gelecekteki önümüzdeki maçları, önümüzdeki
Siz bizden oldunuz. I don't judge my work. It's not for me to do that. Kendi eserlerimi ben yargılamam, o benim işim değil. Ben önümdeki zorluklara, mücadelelere veya yazılması imkansız öykülere odaklanıyorum. One thing I will say is that you will get the value of my work best if you read it slowly. Fakat söyleyebileceğim şey, benim kendi öykülerimin yani değerini en iyi onları yavaş okursanız anlayabileceğiniz. I write for slow readers. Yavaş okuyan insanlar için yazıyorum ben. I mean, you can read me fast, but half the things I'm doing, you'll miss them. Beni yani çok hızlı bir şekilde de eserlerimi okuyabilirsiniz ama orada yaptığım şeylerin yarısını kaçırırsınız muhtemelen. And the favorite writers I like, the writers that you get the most of when you read them slowly. Benim en sevdiğim yazarlar da yavaş okuduğunuzda daha çok şey alabildiğiniz yazarlar. In many ways, it's like music. It's important to also hear all of those instruments that seem very quiet, but actually are adding something to the complexity and beauty of it. Tıpkı müzikteki gibi dinlediğinizde belki arka planda kalan veya pek çok kişi için kaybolabilecek olan ama varlıklarıyla o müziğe büyük güzellikler ve karmaşalar katan enstrümanlar gibi. Sometimes I can do something more politically dangerous with a comma than I can do with a whole paragraph. Bazen tek bir virgülle politik olarak daha tehlikeli bir şey yaratabilirim. Uzun bir metine bir romanla yapacağımı kıyasla. There's some writers you appreciate them most if you read their semicolons. Bazı yazarları satır aralarını sadece satır aralarına baklanarak daha fazla şey öğrenebilirsiniz eserlerinden. I'm interested in the inner art of the arts. Ben sanatın iç sanatına, içsel sanatına daha düşkünüm. So it's very kind of you. Don't ask me about my past. Ask me about what I'm going to do next. Çok kibarsınız ama geçmişim hakkında bana sormayın. Bana geleceğim hakkındaki, gelecekteki işlerim hakkında sorun. Teşekkür ederiz. Ne güzel şeyler söyledi. Yazılması imkansız öykülere yönelmek istiyorum dedi ama biz imkansız öyküleri aslında yazdığını biliyoruz. Bir kitabının ismi bildiğiniz gibi. Misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Fark ettiyseniz ben bir konuşma yapmadım. Zaten hazırlanmamıştım. Şaka söylüyorum. Çok uzun bir konuşma hazırlamıştım ama süreyi çok açtık. Ben nasıl olsa buralardayım. Yine konuşuruz. Tebliğ, yani programın başında Begoviç'in söylediği şeylerden biraz değinerek programı kapatmak istiyorum. Gerçekten çok kıymetli şeyler söyledi. Hayat değişiyor, dünya değişiyor ve gelecek tür kısa öykü dedi. Onun akabinde ben o ki yazınsal türlerin içerisindeki en zor türün kısa öykü, en zor ikinci türün kısa öykü olduğunu söyledi. İlki maalesef roman değil, çünkü şiir. En zor düz yazının ise kısa öykü olduğunu söyledi. Bu da kısa öykünün yoğunluğuyla, derinliğiyle alakalı. Bizde bir şairin dizesi vardır hatırlıyorsanız. Belki de şiir dizesi değildir ama bir şairini hatırlamıyorum. Arkadaşlardan birisi muhakkak söyleyecektir. Sana kısa bir mektup yazacaktım aslında ama o kadar vaktim yoktu. Bu her şeyi aslında özetliyor. İnşallah hikaye hep devam etsin. Katıldığınız için çok teşekkürler. Sağ olun.